Bugün sizlere Kore'deki gerçekler, bilinmeyenler, gerçekten görünmediği gibi olanlar, K-dramalar, Kore'deki iş gücü, Kore'de nasıl iş bulunabilir, ilticalar, bununla ilgili her şeyi anlatacağım. Kore'ye gelip bir süre zaman geçiren bir kişi yerine Kore'de yaşayan kişiden bunları duymak çok daha iyi olacaktır düşünüyorum. Şimdi videoya geçelim. Kore'deki iş şartları, Kore'deki yaşam, Kore'ye geldiğinizde nelere ihtiyaç duyduğunuz, nelerin gerçekten çok önemli olduğu, iltica başvurularında Kore'de bu iltica başvurularının bir anlam içerip içermediğini, bunların hepsini anlatmayı istiyorum ki buna göre hareket ederseniz çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gerçek anlamda hiç kimse tam anlamıyla burada neler olduğunu bilmiyorlar. Yani sadece ülkeye gelip bu ülkeden geçip gidip bu konuda bir fikir sahibi olmak gerçekten kolay olan bir durum değil. Yani bu kulaktan duyma olmamalı aslında. Size öyle söyleyeyim. Yani tam anlamıyla açıkçası bilmeniz gerekiyor. Çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değil arkadaşlar. Bu yüzden bunların tamamını bilerek en azından hareket etmeniz sizler için çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle Kore'ye gelmeyi düşünüyorsanız çalışmak için Kore'de en önemli durumlardan biri Korece bilmek zorundasınız. Korece bilmezseniz eğer çok büyük sorunlar yaşayacaksınızdır. Bir kere sizinle iletişime hiçbir şekilde girmezler. İngilizce biliyorum deyip İngilizce ile bir iletişim kurmak burada kolay olan bir durum değil. Tabii ki büyük yerlerde, Seul'da örnek vermem gerekirse, turist çok fazla olduğu için Seul'da İngilizce olarak konuşabileceğiniz işler bulma ihtimaliniz biraz daha fazla. Ama geri kalan yerlerde, farklı şehirlerde İngilizce ile ilgili bir iş bulmanız hiç kolay bir şey değil. Korece öğrenmek zorundasınız burada. Çünkü sizleri bir işe alırken mülakata tabi tutuyorlar ve Korece bilmiyorsanız anlaşamayacakları için hiçbir şekilde sizi işe almıyorlar. Bunun çok önemli olduğunu lütfen bilin ve buna göre gelin. Bunun dışında girişlerde şu sıra problemler çok yüksek. Kadın olarak geldiğinizde her şekilde içeri alınıyorsunuz ama erkek olarak geldiğinizde ne yazık ki özellikle bizim pasaportumuz bu ara çok problem olduğu için girişlerde çok büyük problemler yaşanıyor. Kesinlikle almıyorlar ve aynı uçakla sizi geri gönderiyorlar. Büyük havalimanlarını kullanmamaya çalışın derim. Benim fikrim bu. Yani farklı havalimanlarına gidin. Incheon'u kullanmayın mesela. Hiçbir şekilde. Çünkü giremezsiniz. İltica başvurularına gelecek olursak eğer siyasi anlamın dışında, tutuklanma durumunuzun dışında, bunu çünkü belgelerle sunmak zorundasınız. Elinizde bir belge yoksa, geri döndüğünüzde tutuklanmayacaksanız eğer, hiçbir şekilde burada size oturum izni verilmiyor. Her zaman reddediliyor. Yani uğradığınız şiddet, uğradığınız başka tarzda buna benzer durumlar, tefeciden aldığınız bir parada geri dönememe durumunuz, sizi tehdit etmişlerdir, kafanıza silah dayamışlardır, bıçak dayamışlardır. Geri dönerseniz ölme ihtimalinizin olması bile burada bir oturum hakkı içermiyor. Bunu kesinlikle bilin. Yani burada oturup yeni bir hayat kuracağım düşüncesiyle gelirseniz eğer, iltica ettiğinizde böyle bir şey yapamayacağınızı bilmenizi isterim. Kesinlikle, çünkü bu şekilde. Yani sizden istenilen belgeler çok yüksek derecede belgeler. Yani bunu kanıtlama ihtimaliniz yoksa eğer, çok detaylı bir şekilde istiyorlar. Hiçbir şekilde burada size oturum izni vermeyeceklerdir. Çünkü burası vatandaşlık veren bir yer değil. Çok milliyetçiler. Durumları ne kadar kötü olursa olsun, göründüğü gibi Asya ülkeleri bizim düşüncelerimizin dışındaki gibi değiller. Yani çok katılar. Hiçbir şekilde bunu öne atacak durumlara girmiyorlar. Yani bunu hayatlarından çıkarmıyorlar. Milliyetçilik burada çok önemli bir durum. Bunun dışına çıkma durumları olacağını düşünmüyorum. Belki ama ileride yaşanabilecek herhangi bir nüfus azalması durumunda ekonominin devam etmesi adına bazı adımlar atılacaktır ki atılıyor. Üniversitelerde okuyup ve buralardan mezun olan kişilere hem iş imkanı sunacaklarını hem de burada oturum vereceklerini söylediler ama
İyi bir iş gücü istiyorlar tabii ki. Akıllı bir davranış, iyi bir yaklaşım. Belki daha sonra farklı alanlarda yeterliliği alamadıklarında belki bir şeyleri değiştireceklerdir diye düşünüyorum. Ama şu an gözüken şartlarda çok zor. Bunları lütfen bilin. Bunları bilerek gelin ki buralarda problemler yaşamayın. Asya ülkeleri göründüğü gibi hiç kolay yerler değil. Kesinlikle çok zorluklar yaşayacaksınız. Çünkü hayatta iletişim kuramamak dünyadaki en zor durumlardan biridir. Karşınızda o iletişimi kuramadığınızda ne bir şey öğrenebilirsiniz, ne bir şey anlatabilirsiniz. Bu da sizde çok kötü durumlar yaratabilir. Yani stres dünyadaki en kötü durumlardan biri, biliyorsunuz. Bu yüzden bu durumları yaşamamanız için önden bu bilgileri bilmeniz en azından iyi olacaktır diye düşünüyorum size. Şöyle söyleyeyim, ben vuruldum, kurşun izlerim var, yaralarım var, bununla ilgili belgelerim var, mahkeme bilgilerim var dediğinizde bile burada bir karşılık alamıyorsunuz. Bu konularda gerçek anlamda zorlayıcı şartları size geri bir şekilde veriyorlar, iletiyorlar. Yani burada bu durumu yaşayan arkadaşlarım da var. Mahkemeye başvurduklarında reddediler. Yani burada hiçbir şekilde hiçbir karşılık alamıyorsunuz bu konularda. Ben gelirim, iltica ederim, burada yaşarım diye düşünmeyin. Hiç kolay bir durum değil. Bu durumun dışında okulları tercih etmeniz veya dil öğretim okullarını tercih etmeniz çok daha iyi olur. Çünkü birçok kişi bu şekilde buralara gelip bir şekilde hayatını idame ettirmeye devam edebiliyorlar. Kısacası arkadaşlar, Avrupa'daki gibi hiçbir şekilde o maddelerin geçerliliği burada hüküm sürmüyor. Yani burada ilticaya başvurduğunuzda bulundurulan o, nasıl derler size, tamam bu hükümetin sınırlarının içerisine girip hükümetin bir parçası yaşayan bir insan gibi olabiliyorsunuz hükümetin sorumluluğunda. Ama o kartınızın statüsünü hiçbir şekilde değiştiremediğinizi bilin. Bunlar çok önemli bu yüzden. Buna göre adımlar atalım lütfen. Çünkü hayatım boyunca hiçbir şekilde ayrımcılığım olmadı. Yani bunu kesinlikle bu şekilde düşünmeyin. Bende ayrımcılık yoktur. Benim için insan önemlidir. Çok Kürt arkadaşım da var, çok Türk arkadaşım da var. Aileleri ailem gibidir. Hiçbir zaman düşünce yapımda hiçbir şekilde bunları ayırt etmedim. Hiçbir zaman düşünmedim bile diyebilirim. Çünkü Avrupa'ya gittiğinde insanlar genellikle Kürt olduğunu, problem yaşadığını, bu yüzden buraya geldiğini söylüyor. Veya bunun dışında benim ilişkilere bakış açım şu, ben erkeklerden hoşlanıyorum, bu yüzden Türkiye'de problem yaşıyorum gibi birçok iltica sebebi bu şekilde oluyor Avrupa'da mesela. Ama burada öyle bir geçerlilik yok. Vurulsanız dahi böyle bir geçerlilik yok. Sizi geride bekleyen, tehdit edilseniz dahi bir geçerlilik yok. Asya'da böyle bir hüküm karşılık bulmuyor. Bunları lütfen bilin. Bunlar çok önemli. Yani hiçbir şekilde burada bu şartların dışında, yani siyasi bir durumun dışında tutuklanma emriniz dahi, belgeniz yoksa E-Devlet'ten alabileceğiniz, bunu sunamazsanız burada kalma ihtimaliniz yok. Bunu bilmelisiniz. Gelelim K-dramalara. K-dramaların hiçbiri gerçek değil. Öyle bir şey burada hiçbir şekilde yaşanmıyor. Yağmurun altında ıslandığınızda biri size şemsiye tutmaz. Kadın olsanız dahi. Yani sadece ıslandığınızda kalırsınız, bunu öyle bilin. Yani göründüğü gibi değil hiçbir şey. Kore yemeklerini ben çok seviyorum. K-dramalar, diziler inanılmaz. Bu ülkede yaşamam gerekiyor. Böyle bir şey yok. Hayal ettiğim gibi. Hayal ettiğiniz gibi değil. Bunları bilin. Hiçbir şekilde hayal ettiğiniz gibi bir şey yaşanmıyor burada. K-dramalar sadece abartılmış, Avrupa'ya bu durumları pazarlayabilmek için sunulmuş bir durum. Zaten bunu burada da söylüyorlar. Yani en iyi şekilde ülkeyi tanıtmak ve K-dramaları Avrupa'ya satıp pazarlamayı genişletmek amacıyla kullanılmış bir şey, platform. Başka hiçbir şey değil. Ben gelirim. Kore yemeklerine bayılıyorum. K-dramalar inanılmaz. Benim hayalimdeki ülke bu. Ben burada yaşamalıyım. Hayalinizdeki ülke burası değil. Bunu bilin. Hiçbir insanın kendi toprakları dışında yaşama ihtimali hiçbir şekilde kolay değil. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Biz nasıl sevmiyoruz mesela ülkemizde başka birilerinin yaşamasını? Çok doğal. Onlar da bu ülkede başka birilerinin yaşamasını hiçbir şekilde sevmiyorlar. Seul'daki ortamlara bakacak olursanız eğer, Seul'da çok büyük şirketler var. İşte
aklınıza gelebilecek en büyük şirketlerden, isim vermeyeyim şimdi, belki reklama girer. Aklınıza gelebilecek en büyük şirketlerde farklı ülkelerden gelmiş üstün böyle biraz zeka olarak baktığınızda üstün zekalar, bu işi çok iyi bilen kişiler çalışıyorlar. Tabii ki bunların hayatları orada iyi bir şekilde idame edilebiliyor. Neden? Çünkü teknolojinin her zaman iyi insanlara ihtiyacı vardır. Bu nedenden dolayı Seul gibi bir yerde, turistin çok fazla olduğu bir yerde problem yaşama durumunuz neredeyse çok az. Yani şimdi ırkçılık durumuna bakacak olursanız, ırkçılık olarak söz ettiğimizde dünyanın her yerinde olan bir durum bu. Bizim ülkemizde de var. Yani kimse bunu inkar etmesin. Her yerde olan bir durum. Kimse kendi ülkesinde farklı bir insanın yaşamasını hiçbir zaman istemez. Bu duruma bir şey diyemiyorum. Çünkü baktığımızda haklılık payı var maalesef. Ama tabii ki de bizim yetişme şeklimiz, kültürümüz, aile yapımız, merhametli oluşumuz çok çok daha başka. Yani bu ülkede kültürümüze yakın bir şey beklemek kolay olan bir durum değil. Çünkü bekleyemezsin. Bu şekilde yetiştirilmemişler. Hiçbir şekilde öyle bir duyguları yok. Yere biri düştüğü zaman herkes koşar yardım eder diye bir şey yok. Kimse dokunmuyor burada. Yaşanabilecek herhangi bir durumda faturası size yansır çünkü. Çok farklı durumlar da var tabii ki. Güvenli bir ülkede yaşamak çok başka bir şey. O konuda bir kıyaslama yapmak olmaz zaten. Burada bir sipariş verdiğinizde kapınızda bir hafta boyunca durduğunda onu kimse hiçbir şekilde ellemez. E, Bunun dışında güvenli bir şekilde sokakta gezebilirsiniz. Kimse kimseye kolay kolay dokunamıyor. Ama öyle göründüğü gibi de değil. Mesela bir Koreli bir Koreli'ye istediği şekilde burada karışıyor. Arabayı üzerine sürenler var. Yani inanılmaz şeyler oluyor böyle. Yani üzerine sürüp çarpanlar var. Arabayı arabaya çarpanlar var. Aslında bakıldığında çok böyle şey değil. Tamamen televizyondan baktığımız gibi de değil mesela. Liyakat çok büyük gibi gözüküyor. Evet, çok belirli bölgelerde, belirli devlet statülerinde liyakat çok önemli. Bunun hiçbir şekilde bozma ihtimali yok. Bunu zaten söylemiştim. Birine bir şey ısmarlamanız burada yanlış anlaşılabiliyor. Ama bakıldığında çok çok başka şeyler de oluyor. Dünya çapında her yerde zaten olan, Amerika'da bile böyle durumlar olabiliyor. Yani statünün dışında devam ettirilebilmesi için, o teknolojinin işleyen bir çarkın dönebilmesi için her zaman bir şeyler oluyor. Tabii ki bunlar görünmeyen şeyler ama sürekli olduğu da doğrudur. Şimdi kıyaslama yapıyorum size. Dediğim gibi bu yönleri çok iyi şeyler var tabii. Bir ülkede güvenli bir şekilde gezebilmek çok önemli. Ama buradaki çalışma şartlarına gelecek olursak eğer, gerçekten çok zor arkadaşlar. Hiç kolay bir şey değil. Alın teri dedikleri gerçekten bu olsa gerek. 14-15 saat çalışıyorlar. Hiçbir şekilde bunun dışına çıkmıyorlar. Hayatlarında çalışmaktan başka hiçbir şey yok. Tamamen çalışmaya odaklılar. Bıraksalar çalışmaya devam ederler, size öyle söyleyeyim. Bu durumları aşabilmek için devlet ülke çapında, örnek vermem gerekirse eğer, fabrikalara mesela senede 2 kere 5 gün tatil veriyor sırasıyla. Zorunlu kılıyor bunu. Tatil boyunca o paralarınızı da alabiliyorsunuz. Bu yönü de çok güzel. Ama zorunlu kılmadıkça hiçbir şekilde hiçbir insan burada çalışmamazlık yapmıyor. Çalışmaya devam ediyorlar. Hatta bir söz var. Uyumanın bile zaman kaybı olduğunu düşünüyorlar. Öyle düşünebilirsiniz. Toplumumuz çalışmayı çok sevmeyen bir toplum. Zorda kaldığımız zaman her zaman ilerlemeyi seçeriz, biliyorsunuz. Agresif bir yapımız vardır. Ama burası onların ülkesi. Onların şartları bu. Korece bilmek zorunda mıyım diyeceksiniz. Bilmek zorundasınız çünkü onların ülkesinde yaşıyorsunuz. Kimse size gelin kalın. Burada işte siz neden İngilizce bilmiyorsunuz diye soramazsınız. Onların ülkesindesiniz. Zaten beğenmiyorsanız gidin diyorlar. Bu kadar basit. Devam etmek zorunda değilsiniz. Öyle bir şartınız yok. Ama burada çalışma şartlarının kolay olduğunu düşünmeyin. Çok zor. Tabii ki bir süre sonra bir şeylere alışıyorsunuz. Yani Koreliler işe girerken kafayı kapatırlar. Sizin de kafayı kapatmanız gerekiyor. Yoksa kafayı kapatmazsanız, düşünce olursa, düşünce yok derler. Senga kopsoyo derler her zaman. Düşünce olursa eğer devam ettiremezsiniz. Stres yaparsınız, kafanızda başka şeyler döner ve gitmek istersiniz. Hiç kolay bir şey değildir. Ama bir şeyleri başarmaya çalıştığınız o dönem zarfına bakacak olursanız eğer,
Bu kadar çileyi çekip ardından gitmek hiç kolay bir şey olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla ayrılan var Kore'den. Devam ettiremiyorlar. Burada kışları iş bulmak hiç kolay değildir. Benim tavsiyem bir yerden bir yere hiçbir zaman zıplamamakta. Bir yerde sabit kalmakta ve sabit gelirli bir maaşı almaktan yana çok daha iyi diyebilirim. Çünkü burada aç kalırsanız, burada parasız kalırsanız bir Allah'ın kulu size yardımcı olmaz. Yaşam standartlarınız çok değişik bir şekilde değişiyor. Öncelikleriniz burada değişiyor diyebilirim. Çünkü alım gücünün çok yüksek olmasından kaynaklı hayatınızdaki birçok şey değişiyor. Çünkü biz hayatımızda alım gücünü hiçbir zaman göremediğimiz için her zaman farklı hayallerimiz olmuştu. Yani hayallerimiz aslında çok büyük değil. Şunu alabileyim, bu arabayı alabileyim, yani bunu yapabileyim, daha iyi giyinebileyim, daha iyi şartlarım olsun. Buralarda onlar bir hayal değil. Çünkü bunlara çok kolay ulaşıyorlar. Bunlara çok kolay ulaştığınız zaman da hayatınızdaki öncelikler değişmeye başlıyor. Bu sefer bunlar çok basit gelmeye başlıyor size. Bundan sonraki durumlarınız ise çok farklı durumlara girmeye başlıyor. Çok farklı yönlere kendini atmaya başlıyor. Attıktan sonra da fikirleriniz her zaman değişiyor. Yani burası bu anlamda hiç kolay bir yer değil. Gelecekseniz buna göre gelin. Çünkü şu an Güney Kore dünyada en revaçta gözüken yer. Hayatınızdaki öncelikler değiştikten sonra bakış açınızdaki yönlendirmeler de değişiyor. Yani siz artık bir şeylere basit ulaşabildiğiniz için bazı şeylere daha farklı bakmaya başlıyorsunuz. Buradaki çalışma şartları gerçekten kolay değil arkadaşlar. Yani Güney Kore şu an dünyada revanşta bir yer olduğu için insanlar buraya gelmeye çalışıyorlar. Çünkü şöyle söyleyebilirim, en güzel bu şekilde anlatabilirim. Ülke o kadar revanşta ki herhangi bir firma, herhangi bir lansman, herhangi bir yapılabilecek bir durum ilk önce burada sergilenmeye başlıyor. Yani burayı seçiyorlar. Çok büyük firmalar, çok büyük şeyler hepsi tamamen buraya gelmeye çalışıyorlar. Çünkü Asya ülkeleri şu an dünyada en revanşta olan yerlerden biri. Tamamen buna yönlenmeye çalışıyorlar. Bu arada iltica ettiniz. İşte ilk 6 ayınız geçti. Burada ilk 6 ay çalışamıyorsunuz. İltica edenlerin tamamı bu şekilde. Şartlar bu şekilde ilerliyor. İlk 6 ay çalışamıyorsunuz. İkinci 6 ayınızda da ağır iş gücü olmayan alanlarda çalışabiliyorsunuz. Marketler olsun, bunun dışında operatör şirketler olsun. Ama bu noktalarda da kesinlikle Korece bilmeniz gerekiyor. Yani insanların bilmediği durumlardan biri bu. Çalışabiliyorsunuz ama Korece her zaman burada gerekli olan durumlardan biri. Gelen kişilerin tamamı iletişim kurmak istiyor. Markette çalışıyorsanız herhangi bir kişiyle Korece konuşamıyorsanız zaten markette sizin çalışmanıza izin vermezler. Yani sadece bir prosedür diyebilirim size. Yani biz kardeş ülkeyiz. Bakın bu da çok önemli arkadaşlar. Biz kardeş ülkeyiz. Birlikte savaşmışız. Bu çok önemli bir durum. Dedelerimiz burada ölmüş. Bunlar sadece burada prosedür. Bilginiz olsun. Yani hiçbir şekilde öyle karşılık alamazsınız. Bunu bilerek lütfen hareket edin. Yani biz kardeş ülkeyiz. Siz niye böyle saygısızca davranıyorsunuz? Saygı neden yok dememelisiniz. Çünkü onlar çok ileri gitmişler. Böyle durumlar artık kalmamış. Tabii ki Busan'da mesela şehitliğimiz var. Busan'da ben çok yer gezdim burada. Busan'da çok saygılı davranıyorlar Türklere. Ama bizim birçok insanımız bunu suistimal etmiş. İnsanlara da bir yerde hak vermeniz gerekiyor. Bizim gibi düşünmüyorlar ama biz şimdi düşünürüz. Deriz ki bir yerde birinin yaptığı bir durumu hepsine bertaraf edemeyiz. Biz böyle bakıyoruz ama onlar öyle değiller. Biri bir şey yaptığı zaman tamamen bütün halkın böyle olduğunu düşünüyorlar. Bunu değiştirmeniz hiç kolay değil. Bir de burada Türk topluluğu, Türk azınlığı çok az. Genellikle burada nasıl diyeyim size, dün okumuştum. 186 bin kişi Taylandlı, 165 bin kişi Vietnamlı, 85 bin kişi Çin, Endonezya geliyor arkasından, Kazakistan, Rusya, Özbekistan. Böyle bir liste var. 15 bin kişi, 20 bin kişi civarında. Ülkenin tamamı bu şekilde. Yani ülkede yaşayan göçmenler bunlar. Genelleme bu şekilde. Türkler yine bunun içerisinde yer almıyorlar.
sanırım çok büyük bir topluluk olarak burada değiliz. Ve dediğim gibi bakınca zor şartları seven bir millet değiliz. Birçok kişi yapamadığı için bu yüzden geri dönüyorlar. Alım gücü burada çok yüksek. Gerçek anlamda çok yüksek. Şimdi Avrupa ve Asya'yı kıyasladığınız zaman Avrupa'da çok daha iyi para kazanıyor olabilirler. Mesela Amerika'da dolar bazında biliyorsunuz. Dolar bazında çok yüksek paralar kazanabilirler ama bir evde kalmak istediğinizde 1+0 bir dairenin fiyatı 1200 dolardan başlıyor. Genellikle orada herkes paylaşımlı olarak kalıyor. Ama burada bir evde kalmak istediğinizde 300 bin won'a bir evde kalabiliyorsunuz. Aslında bakıldığında genellemede burada 3,5 milyon kazanan biriyle 6.000 dolar kazanan biri arasında harcamalara baktığınızda neredeyse kafa kafaya geliyor diyebilirim. Yani burada alım gücü çok yüksek olduğundan kaynaklı harcamalarınız çok az oluyor. Birikim yapabilmeniz için iyi yerlerden biri diyebilirim. Ama bu kadar yaşanılan olayı kaldırabilir misiniz? Onu gerçekten bilmiyorum. Yani gerçekten taş gibi olmanız lazım. Yoksa hiçbir şekilde kolay değil. Bunları aşmanız lazım. Kafanızda böyle durumları yaratmamanız lazım. Yani silmelisiniz, kapatmalısınız. Rutin işinize gitmelisiniz, geri gelmelisiniz. Hayatınızı bu şekilde idame ettirebiliyorsanız size kalan günlerde gezip, keşfedip, kültürlenmeye devam edebilirsiniz. Ama harici bilin ki hiçbir şekilde bunun dışına çıkma ihtimaliniz yok. Tabii ki Türkiye'de de bu paraları kazanabilirsiniz ama kenara para koyamıyoruz Türkiye'de biliyorsunuz. Çünkü harcamalar çok yüksek. Ama burada öyle bir durum yok. Bakıldığında gerçekten çok iyi. Buradan kalkıp Tokyo'ya veya Japonya'ya veya Asya ülkelerini gezmek istediğinizde buranın para birimi ve ekonomisinin güçlü oluşundan kaynaklı her şey çok kolay gelebiliyor. Yani çok uygun bir fiyata buradan Japonya'ya gidip gelebilirsiniz. Tatilinizi yapabilirsiniz. Birçok yeri görebilirsiniz. Bu yönlerden çok iyi. Bu yönlerden gerçekten çok iyi. Şuna kesinlikle değinmek istiyorum. Gençlerimiz Koreli erkeklerle evlenmeye çalışıyorlar. Çünkü K-dramalarda gördükleri mükemmel durumlar. Kendileri böyle çünkü alımlı, uzun boylu, işte yakışıklılar, nasıl söylenir, çok nazikler. K-dramalardaki gibi değiller. Bakın bir kültürde farklı bir kültürle evlenmek hiçbir zaman gerçekten kolay değil. Çünkü bir kişi bir süre sonra kendi kültürüne dönmeye çalışacak. Bu size her zaman bir yıpratma payı bırakır ve o durumu devam ettirememe durumu sunacaktır ortaya. Yani göründüğü gibi ben gideyim, evleneyim, işte Koreli erkekler çok iyi, işte hayatım çok güzel. Hiçbir şekilde düşündüğünüz gibi değil. Bakın bunlara çok önemli, iyi kararlar verin. Hayatınızda birçok şey değişecek. Yani sadece ben burada yaşamak için biriyle evlenerek buraya gelmek istiyorum gibi bir düşünce yapısına lütfen girmeyin arkadaşlar. Gerçekten girmeyin. Hayatınızı mahvedersiniz. Çünkü televizyonlarda gördüğünüzle buradaki olanlar bir değil. Hiçbiri o şekilde değiller. Tabii ki insanlar var. Dünyanın her yerinde çok iyi insanlar var. İyi insan her zaman dünyanın her yerinde iyidir ama genelleme de böyle bir şey yok. Yani burada herhangi bir Koreli erkeğiyle çıktığınız zaman size bir anda mesaj atmamaya başlayabilir. Ulaşamazsınız çünkü bizim bakış açımızda ilgi karşıyla iletişim çok farklıdır. Biz çünkü farklı düşünen insanlarız. Bu şekilde kendimizi yetiştirmişiz veya ailemizden bu şekilde görmüşüz. Merhamet var diyelim. Yani öyle diyelim. Yazdığınızda bir şey mi oldu acaba dersiniz. Yani neden bana 10 gündür yazmıyor? O kadar ilgi, alaka, her şeyi yaparken bir anda ne oldu? Acaba başına bir şey mi geldi? Diyebilirsiniz. Başına hiçbir şey gelmiyor. Bir anda canı sıkıldığı için sizi bırakabiliyor. Yani gerçek anlamda söylüyorum. Bakın çok önemli. Hayatınızı burada iyi bir şartlarda yaşayabilmek için kalkıp buradaki insanlarla evlenme durumunu öncelik olarak görmeyin. Kesinlikle hayatınızdan çok şey kaybedersiniz. Benden size söylemesi. Bu durumlar çok önemli. İnsan hayatı çok önemli. Bir günü bir kere yaşayabiliyoruz. Geri dönme ihtimalimiz yok ve zaman artık çok hızlı hareket ediyor ve ilerliyor. Bakın gerçekten çok iyi birini bulmadıysanız ve bir şeyleri paylaşabileceğinizi, gerçek ilişki anlamında bir şeyler paylaşabileceğinizi düşünmüyorsanız eğer, sadece iyi şartlarda yaşamak için
hayatınızı mahvetmeyin. Çünkü gördüğünüz hiçbir şey gerçek değil. Buna göre hareket etmelisiniz. Buna göre seçimler yapmalısınız. Buna göre adım atmalısınız. Çok üzülüyorum arkadaşlar. Bütün Türk gençleri Korelilerle evlenmeye çalışıyorlar ve buradaki en fazla sürdürebildikleri hayat bir sene sonra ayrılıyorlar. Çünkü göründüğü gibi değil. Göründüğü gibi hiç değil. Tabii ki çok iyi Koreliler de var. Onlarla evlenen Türk insanlar da var. Umarım hayatlarında sorun yaşamazlar. Çünkü bu çok küçük bir azınlık. Bunu bulabilmek kolay değil. Buna göre hareket etmelisiniz. Lütfen göründüğü gibi olmadığını bilin. Hayatınızı mahvetmeyin derim ben. Şimdi teknolojinin çok ileri olduğunu düşünerek buradaki hastane ortamlarında çok iyi olduğunu düşünebilirsiniz. Ama ülkemizdeki gibi değil. Burada hastanelere düşerseniz eğer sizlere çok fazla masraf çıkarmak için elinden geleni yapıyorlar. Yani burada birçok arkadaşım yabancı olduğu için 5 milyon won gibi rakamlar ödedi. Hastaneler sigortanız olsa dahi burada her girdiğinizde 50.000 won muayene ücreti ödemek zorunda bırakıyor size. Yani burada özel sağlık sigortası gibi bir şey göremedim. 70 tane Koreli'ye sormama rağmen bu konuda bir bilgi alamadım hiçbir zaman. Yani hani bizim bir fikrimiz vardır ya, herhangi bir yer sorulduğunda ya oraya nasıl gidebilirim diye. Burada öyle bir şey yok. Bir şey sorduğunuz zaman genellikle bilmiyorlar. O konuda bir fikirleri olmuyor. Ülkeye geldiniz, girdiniz. Şunu unutmayın arkadaşlar. Hiçbir şekilde kimseye boyun eğmeyin. Hiçbir şekilde hiç kimseden yardım beklemeyin. Bana kalırsa tek tabanca devam etmeye çalışın. Çünkü Türklerin Türklere yaptığı, Özbeklerin Özbeklere yaptığı, Kazakların Kazaklara yaptığı çok değişik şeyler var burada. Ama öncelikle bizim insanımızın burada birbirlerine yaptığı şeyleri gördüm ki çok değişikti. Yani bizim insanımızın üzerinden paralar kazanmaya çalışıyor. Yani Koreli'ye kendi insanınızı şikayet eden birçok insan gördüm. Komisyon alan insanlar gördüm. Bundan bizim insanımızın haberi yok mesela. Aslında 120.000 won'a çalıştığını düşünüyor. Normalde 140.000 won alıyormuş. 20.000 won'unu o işe sokan kişi ne yazık ki hiçbir şekilde kul hakkını bile düşünmeden cebine indirebiliyor. Bu yüzden buralarda eğer bir şeyler yaşarsanız bakın mutlaka unutmayın. Söylüyorum. Kesinlikle kendiniz bir şeyler başarmaya çalışın. Çünkü sizi geri atar bu durumlar. Ne kadar geri giderseniz buralarda çok problem yaşarsınız. Çünkü ne kadar kalabileceğiniz hiçbir şekilde belli değil. İltica statülerinde 4 yıl 4 ay ülkede sizi tutmak zorundalar. Misal veriyorum. Veya okuyorsunuz 4 yıl kalabiliyorsunuz. Veya dil eğitimi görüyorsunuz 2-3 yıl kalabiliyorsunuz. Ama bunun dışında ne kadar kalabileceğiniz hiçbir şekilde belli değil. İltica statülerinde 4 yıl 4 ay kalmak zorunluluğu olsa da sizi buradan çıkarmak için hiç hızlı bir şekilde prosedürü ilerletmeye çalışıyorlar. Yıpranıyorsunuz. Ben geldim, buradayım, çalışıyorum. Kore şartlarında, Kore işlerinde genellikle işler saat 17.30'da biter. Ama herkes mesaiye kalır. Mesaiyle devam ederler. Genellikle 8'de, 9'da, 7.30'da, 10'da her zaman mesai yapılır. Yani ülkedeyim, ben 5.30'da çıkacağım. Evet, bu karar sizin. Çıkabiliyorsunuz. Cumartesileri çalışmak zorunda değilsiniz. Böyle şartlarınız var. Ama bir süre boyunca ben çalışmayacağım diye devam ederseniz sizi işten çıkarıyorlar. Yani göründüğü gibi değil. Şartlar kesinlikle var. Ülkenin koyduğu kanunlarda, hükümetin koyduğu kanunlarda böyle seçenekleriniz oluyor. Diyelim ben 5.30'da çalışmak istiyorum. Memur gibi gittim, geldim ve çıktım. Bir süre devam edersiniz. Ama bir ayın sonunda yerinize yeni birini bulurlar ve sizi işten çıkarırlar. Ben cumartesi çalışmak istemiyorum dersiniz. Evet, kesinlikle böyle bir hakkınız var. Ama her cumartesi değil. Yani göründüğü gibi değil. Mesai yapmak zorundasınız bu ülkede. Bunları da bilin. Çok iyi bir işte çalışıyorsanız tabii ki saati 5.30'da çıkıyorsunuz ama ülkenin tamamı ekonomik açıdan devam ettirilebilme durumu olduğundan kaynaklı genellikle mesailerle devam ediyor. Yani ve burada herhangi bir statünüzün olması, bir üniversite okumanız, örnek veriyorum, çok iyi Koreceniz yoksa bu konuda bahsedeyim. Ben doktorum, evet, ama burada bir işe yaramıyor. Yani öncelik kesinlikle Korelilerin. Yani Koreceyi çok iyi bilmen lazım, belki yarayabilir ama yaşadığın
Ee, Yani hayatında mezun olduğun üniversitelerden geleceğin belgelerin burada bir geçerliliği olmadığını bilin. Büyük Seul gibi bir yerlerde bir takım durumlarda bulabilme şartınız var ama bu dil yine ön plana geçiyor. Yani geldiğinizde bunları bilin. Bunları bilin ki sorunlar yaşamayın. Zorluk yaşamamaya çalışın. Yani girdiğiniz herhangi bir işte kurallar çerçevesinde hareket etmek kolaylığı size yabancı olduğunuz için yaşatılmıyor. Koreli istediği zaman çıkabilir. Kore vatandaşı saat 17.30'da her gün çıkabilir. Kimse ona karışamaz. Kimse onu sorgulayamaz. Ama sizin öyle bir zorunluluğunuz yok. Eliniz ayağınızın kalkmadığı yerde bile çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü siz çalışmak için buradasınız. Genelleme bu şekilde devam ediyor. Ekonomi çarkının devam ettirilebilmesi adına herhangi bir yere girdiniz ve çalıştınız. İşte sizin bir ID kartınız var buraya ait. Ama çalışma süreleriniz dolmadı. Ama siz yine de çalışıyorsunuz. Göçmenlik büroları, fabrikalar, tersaneler, aklınıza gelebilecek birçok yere gidip sizi yakalarsa eğer, yakaladığında 2 milyon won ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ve bu 2 milyon won'u ödemeden sizi koydukları nezarethaneden çıkma ihtimaliniz yok. Yani biri gelecek, sizin paranızı ödeyecek, ardından siz çıkabiliyorsunuz. Yani o ay çalıştığınızın bütün parası tamamen buna gidiyor. Yani bu şekilde dönüyor. Devletin bir çarkı var. Bunu bu şekilde çevirebiliyor. Evet, birçok yerde kaçak olarak çalışan da var. Ama dediğim gibi yakalanırsanız eğer kesinlikle 2 milyon won para ödüyorsunuz. Bu 2 kere olabiliyor. Üçüncüde deport yiyorsunuz. Zaten ID kartınız yoksa direkt deport yiyorsunuz. Bunları da bilmenizi isterim. Diyelim sıfırdan başladınız. Sıfırdan başlamak kolay değil. Evet, ama bir borcunuz yok ve buraya geldiyseniz eğer hayat şartları sizin için çok kolay olabilir. Çünkü 2 ayda bir araba alabilirsiniz. 1 ayda bir eve çıkabilirsiniz. Ülkenin birçok yerinde evinizin ihtiyaçlarını karşılayabileceğinizin insanların kullanmadığı, yani ikinci el olarak sokak kenarlarında, çöp değil, sokak kenarlarında belirli bölgelerde insanların kullanmadığı şeyleri de bulabilirsiniz. Bunları almanız serbest. Başka birileri yararlanabilsin diye hükümetin koyduğu kurallardan biri. Muhtemelen birçok iyi Koreli de bunu yapıyor olabilir. Buna tam olarak bilemem ama satmaktan ziyade birilerinin ihtiyacını karşılaması için köşe başlarına, kenarlara, belirli bölgelere, sitelere böyle durumları koyuyorlar ki halk bundan yararlanabilsin diye. Yani evinizin içindeki bütün eşyaları bu şekilde doldurabilirsiniz. Bir süre bu durumu atlatabilmek adına diyebilirim. Borcunuz yoksa eğer burada çok güzel para biriktirebilirsiniz. Birçok şeyinizi karşılayabilirsiniz. Eğer Koreceniz iyi bir dildeyse iyi arkadaşlıklar da kurabilirsiniz. Bu şey değil tabii ki. Ama Türkiye'deki gibi ben böyle çok iyi derecede arkadaşlık kurmak kolay değil. Hani tabii ki anlaşabilirsiniz, konuşursunuz ama burada gençler de göründüğü gibi değil mesela. Hani nasıl derler? Psikolojik bazı durumlar var. Çok fazla çalışmaktan dolayı ülkenin tamamı içiyor arkadaşlar. İçmeyen kişi yok burada. Bütün herkes cumartesi veya cuma akşamı gelsin, gidelim içelim diye bekliyorlar. Yani psikolojik olarak da hiç kolay değil. Ben çok kişiyle konuşuyorum. Koreli gençlerle. Ama Koreli gençler çok iyidir. Her zaman size yardımcı olurlar. Bunu unutmayın. Her zaman bir yerde bir problem yaşadınız, İngilizce bilmiyorlarsa bile telefonlarını açarak size her şekilde bir şekilde yardımcı olur. Bir yere mi gideceksiniz? O yere kadar sizi götürürler, emin olun. Bu konuda hassaslar. Ama yaşlılar sevmiyorlar. Kolay değil. Çünkü mesela neden artık bırakmıyorsunuz bu işi, neden işte seyahat etmiyorsunuz dediğimde eğlenceli olmadığını söylüyorlar. Yani önceden çok eğlenceliydi, hareket ediyorduk falan diyor ama şimdi diyor böyleyiz. Bu yüzden bize eğlenceli gelmiyor. Bebeklerimiz var. Baby derler genellikle. Çok, çünkü biz anlamayız Korece'de. Baby İngilizce kavram olarak bildikleri için onlarla ilgilenmemiz gerekiyor derler. Ve seyahati çok böyle şey yapmazlar. Ülke içinde seyahat ederler ama dışarıya pek fazla giden bir topluluk genellemede yok diyelim. Ama gençler biraz daha fazla iyiler. Bir ileride jenerasyon değişimi bazı şeyleri kökünden değiştirecektir diye düşünüyorum. Benim görüşüm bu yönde. Herhangi bir şey yaşadığınızda onlara danışırsanız size her türlü yardımcı olacaktır. Ama arkadaşlıklara geldiğimiz zaman dediğim gibi öncelikleri Koreliler.
konuşabiliyorsunuz, bir yerlere gidip oturabilirsiniz ama bizdeki gibi arkadaş bağlarını ben burada görmedim açıkçası. Bunu farklı düşünen Kore'de yaşayanlar olabilir. Belki büyük şehirlerde farklı açılardan bakabilirler ama bizdeki arkadaşlık çok başka bir şey biliyorsunuz. Gerçekten sağlam arkadaşlıklarımız olduğu zaman birçok şeyi düşünmeden yapabiliyorsunuz. Çünkü karşınızdaki kişinin de öyle düşündüğünü hissedebilip biliyorsunuz. Ama burada öyle bir şey yok. Burada tamamen yalnızsınız, haberiniz olsun. Lütfen ona göre hareket edin. Bir şey daha söylemek istiyorum. Belki beni topa tutabilirsiniz ama benim gördüklerim böyle. İşte Türk milletlerine yakın olan kardeş milletler, işte kardeş ülkeler, işte biz böyleyiz, öyleyiz, bilmem neyiz. Hiçbir şekilde öyle değil. Bunu bilin. Yani burada, özellikle burada benim gördüğüm Türkler her zaman, mesela Özbekistanlılar tarlaları ele geçirmişler. Tarlaların tamamı neredeyse Özbeklerin elinde. İşte Kazakistanlılar, örnek veriyorum, fabrikaları ele geçirmişler, tersaneler falan. Ruslara, Rus milletine, Rus Federasyonu insanlarına genellikle yardımcı oluyorlar. Evet, bizden daha bütün bir topluluk, daha iyi bir şekilde organize olabiliyorlar. Ama Türklere geldiği zaman durum, mesela bir işe girmek istediğinde Türk, onun önünü engelliyorlar. Yani ülkemin içerisinde böyle bir şekilde bakın, tabii ki çok daha iyi insanlar her zaman var. Ama ben genelleme olarak konuşuyorum. Hepsi hiçbir şekilde bize böyle kardeş ülkeyiz, bilmem neyiz falan ben görmedim arkadaşlar. Bir şekilde çelme takıyorlar size yani. Bunları da bilin. Bunlar da çok önemli şeyler. Göründüğü gibi değil hiçbir şey. Yani Türk milleti gerçekten sadece Türk milleti kendi içerisinde bence tamamen kardeş. Başka bir şekilde ben bu ülkelerin bize yardımcı olduğunu, bilmem ne olduğunu, işte kardeşiz veya kültürlerimiz bile birbirine benzemiyor. Bir şeylerimiz birbirine benzeyebilir ama alakası yok. Yakından uzaktan alakası yok. Yani buralarda da, bu konularda dikkatli olabilirsiniz. Vallahi isterseniz topa tutun. Gerçekten benim düşüncem bu. Yapabilecek hiçbir şey yok. Çünkü gördüklerim bu şekildeydi. Bir Türk tarlaya gitmek istediğinde önünü kesiyorlar hiçbir şekilde. Ona iş vermiyorlar. Bir Türk fabrikaya gitmek istediğinde önünü kesiyorlar. Ona iş vermiyorlar. Ama bunların arasında çok iyi insanlar tabii ki var. Genellikle biliyorsunuz vatandaşımız buraya gelip işte ben bu işe gireyim, bir hafta kalayım, sonra bakarım, yeni bir şeyler bulurum diye düşünür. Ama kimse düşünmez ki o insanı zora sokuyorum, acaba bir şey olabilir mi diye. Çünkü insanımız çalışmayayım, hemen o günü atlatayım, bir hafta bir cebime para girsin, daha sonra daha iyi iş bulursam çıkarım, hemen bakarım, boşta kalmamdan iyidir diye düşünüyor. Ama bu durumlarda şöyle durumlara sebep olabiliyor. Şimdi o insanı zorda bıraktığınız için de önlem almaya başlıyorlar. İçeride bir ay maaşınızı tutuyorlar. Daha önceden bu şekilde değilmiş. Günü gününe paralar yatırılmış. Ama şimdi bir ay sizin maaşınızı içeride tutuyor. İşte bu gibi zorluklar da bekliyor yani insanı burada. Bunun sebebi de bizim insanımızın da yaptığı şeylerden kaynaklı. Birçok şey yapmışız burada ve bu durumlarda maalesef ki değişimlere sebep olmuş. Yani ben bu işe girerim, bu işten çıkar başka işe girerim, şu işten çıkar şu işe girerim derseniz sizi işe sokan insan da bir süre sonra size iş vermez. Burada düşünce bazındaki gibi, göründüğü gibi, yani normal hayatlarımızda yaşadığımız şeyleri yansıtma imkanımızın olmadığını bilmeliyiz. Giriyorsanız çalışmak zorundasınız. Yani kalkıp ben başka bir yere gideceğim, çok daha iyi iş buldum, iyi parası iyi dediğiniz zaman bir daha geri dönebilme şansınız olmuyor burada. Genellikle böyle yapıyoruz. Yapmamalıyız. Bunları bilmeliyiz. Yani sebebi biziz aslında. Türkler bazı şeyleri burada problemler yarattırmış. Yani önceden günü gününe ödenen paralar, duyduğum kadarıyla birileri demiş ki siz bir ay içeride maaş tutun, onlar nasıl olsa çalışır demişler. Yani kendi vatandaşımız kendi vatandaşına zorluk yaratıyor aslında. Bunun farkında değil kimse. Sonra da önlem almaya başlamışlar. Bu yüzden mesela Türkler artık sevilmiyor burada. Ne yazık ki bu şekilde. Buna yapılabilecek bir şey yok. Bir kişinin yaptığı durum maalesef bütün kapsamında herkesi ne yazık ki etkiliyor. Ama gerçekler bu şekilde. Arkama bakınca mükemmel bir gün batımı oldu şu an. Şimdi doğruya doğru bakacaksak eğer, böyle şeyler yaşatırsan karşılığında da böyle şeyler alırsın ne yazık ki. Ne yapabilirsiniz ki? Şimdi onların da önlem alması normal. Bu durumda onlara ırkçı demek hoş bir şey olmaz yani. İşte insanımız kendi ülkesindeki kuralları da buraya getiriyorlar.
Aslında burada bir süre yaşıyorsan eğer, o bir süre zarfındaki buradaki kurallara uymak zorundasın. Bir kültürel değişim yaşamak zorundasın. Bu kültüre ayak uydurmak zorundasın. Yaşamazsan eğer bu tür durumlarda da birçok kişi kendi hakkından birçok kişi ne yazık ki senin yüzünden böyle şeylerle karşılaşabilir. Yani neden benim başıma böyle geliyor, ben böyle biri değilim deseniz bile daha öncesinde yaşanmış birçok durumdan kaynaklı siz de karşılaşabiliyorsunuz. Adam Goşuvan'da kalıp 4 gün önce ayrılıp o 4 günün ücretini ödemiyor. İşe giriyor, işten çıkıyor ve o kişiyi zorda bırakıyor. Şimdi siz oraya gittiğiniz zaman bu Türkler bu şekilde, lütfen dikkat edin, bakın işe almayın, yani böyle yapmayın demelerinde ben açıkçası doğru karşılıyorum. Yapacak bir şey yok. Yani bu durumda onları ırkçı görmemek lazım. Bu şekilde anlayabilmek lazım. Yani anlaşılabilir durum bu. Adam ne yapsın? Adam da haklı. Kendisini zorda bırakıyorsun. Yani her yerde bu şekilde devam etmeye, bu şekilde hareket etmeye devam ediyoruz ne yazık ki. Hiç hoş bir şey değil ama yapacak hiçbir şey yok. Aklıma gelebilecek birçok şeyi söyledim. Yaşadıklarım, çevremde yaşatılanlar, gördüklerim, içinde bulunduğum durumlar, arkadaşlarımdan duyduklarım, Korelilerden duyduklarım. Yani bunların hepsini paylaşmak istedim. Belki birilerine bir yerde ucu dokunur ve yardımcı olur diye düşünüyorum. Her seçiminizi yapmadan önce lütfen bunları bilerek hareket edin. Genellikle bu anlatılmaz. Bakın ben hiçbir videomda bahsetmedim. Kore gerçekten mükemmel bir yer. Yani ülke her yönüyle çok güzel. Ama insanları, yabancıları sevmiyorlar. Yani çok büyük zorluklar yaşayabilirsiniz. Markete girersiniz, kovabilirler sizi yabancı olduğunuz için. Bu birçok kişinin başına burada geldi. Yani buradaki ırkçılık durumu bizim ülkemizden daha fazla, evet, ama yani bir yerden baktığın zaman bir şey diyemiyorsun. Yani çünkü küçük yerlerde oluyor ama bu büyük şehirlerde olmuyor genellikle. Olduğu zaman da oluyor da çok nadirdir. Ama bakınca dediğim gibi insanların kendi ülkesi. Senin burada herhangi bir şey söyleme şansın yok. Neden İngilizce bilmiyorsun diyemezsin. Çünkü o bir Koreli. Yani bunu bilmek gerekir. Bunları bilerek hareket etmek gerekir. Yani zarar görmenizi istemiyorum. Çünkü siz benim ülkemin güzel insanlarısınız. Neden zarar göresiniz ki? Zaten bir sürü zorluk yaşıyoruz. Ya bu zorlukları daha fazla yaşamamak için en azından bunları anlatmak istedim. Daha sonrasında benim ileri de tabii ki şimdi değil, daha büyük bir böyle bir videom olacak. Kore'de yaşayan birçok kişiyi çekip gerçekten kendi ağızlarından bunları dinlemenizi istiyorum. Yani benim ağzımdan anlattığımdan ziyade çok daha iyi olacaktır onlardan dinlemeniz. Neler yaşadıklarına dair herkesten bir görüş alacağım burada. Onunla ilgili de bir video paylaşmayı düşünüyorum ileride. Lütfen bir şeylerinizi yitirmeyin. İnsanlara kötü davranmayın. Başınıza gelebilecek herhangi bir olayın aynısının karşılığını aynı şekilde vermemeye çalışın. Kendinizi değiştirmeyin. Kendinizdeki değişikliğe hiçbir zaman gerek yok. Doğru yaptığınızı düşünüyorsanız, ne kadar yanlışla karşılaşsanız da emin olun ki doğrudur. Hepimiz güzel şeyler hak ediyoruz. Hepimiz daha iyi yerlere gelmeyi hak ediyoruz. Ama her zorluğun her zaman iyi bir durumu olacaktır. Bunları bilmenizi istedim. Belki küçücük bile olsa birilerine yararı ve dokunacak herhangi bir noktası olacaktır. Takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın.